Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Pratik hamur açma tekniğiyle muhteşem bir tarif vermek istiyorum. Tarifimizi, iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. Sıvı yağında 3 adet kuru soğanı ince olacak şekilde doğradım. Altını kısarak karamelize olana kadar kavuralım. Evet, soğanlarımı güzel bir şekilde kavurdum ve altını kapattım. 100 gram tereyağını da eritmeye bıraktım. Hamur için 3 su bardağı ılık suyu uygun bir kaba alalım. 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker, biraz un ilavesi yapalım. 2 tatlı kaşığı tuz. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Toplamda 6-7 su bardağına yakın un kullandım. Azar azar ekleyerek hamurumu hazırlamaya devam ediyorum. Hamuru pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam edelim. Evet, hazırladığımız hamuru bezeler halinde keselim. Hamurları videodaki gibi hazırlayalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Bezelerimin hepsini hazırladım. 100 gram tereyağının üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet, toplamda 15 adet bezemiz var. Geniş bir tepsiye erittiğimiz yağdan bir miktar dökelim. Evet, bezelerimizi yağ bulayarak tepsiye alalım. Kalan yağın bir miktarını da üzerine gezdirelim. Tepsimizin üzerini kapatarak 15-20 dakika kendi halinde dinlenmeye bırakalım. Ne kadar dinlendirirsek o kadar rahat hamurlarımızı açarız. Evet, soğanlarımı soğuttuktan sonra üzerine rendelenmiş peynir ekliyorum.
Biraz tuz ve karabiber ekledikten sonra karıştırıyorum. Daha farklı iç malzemelerde kullanabilirsiniz. Evet, bezelediğimiz hamurdan tezgaha alalım. Tezgahımızı hafif bir şekilde yağlayalım ve videodaki gibi hamurumuzu sündürerek açalım. Evet, diğer bezeleri de aynı şekilde açmaya devam edelim. İç harcımızı koyalım. Kenar kısmından rulo saralım. Gül böreği olarak hazırlayalım. Evet, diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet, oklava kullanmadan bu yöntemle hamurlarınızı kısa sürede açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok pratik ve lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hamurları açtıktan sonra dilerseniz uzun uzun tepsiye de yerleştirebilirsiniz. Şeklini isteğe bağlı hazırlayabilirsiniz. Evet, hazırladığım hamurları fırın tepsisine alıyorum. Üzerine kalan yağdan bir fırça yardımıyla bolca sürüyorum. Ben üzerini kapatarak buzluğa attım. İsterseniz hemen de pişirebilirsiniz. Evet, buzluktan buzunu çözdürdükten sonra önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında isterseniz sade, isterseniz üzerine yumurta sürerek pişirebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın.
Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.